Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte pasta tadında kek tarifi hazırlayacağız. Elmalı. Böyle lezzetine asla doymayacağınız ve her gün yapmak isteyeceğiniz bir kek tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Hemen böyle malzemelerimi yan tarafa alıp tavama alıyorum. Burada kabuğunu soymuş olduğum 4 tane elma var. Elmalarımı rendeleyeceğim. Elmalarımı rendeledim. Hemen böyle rendemi kaldırmak istiyorum. Şimdi üzerine yarım çay bardağından biraz fazla şeker ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Diğer malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve orta ateşte yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Evet, elmam pişti yumuşayıncaya kadar, suyunu da çektim. Şimdi böyle yan tarafa alacağım, hem birazcık soğusun. Biz de bu arada kekimizi hazırlayalım. Kekimiz için 1,5 su bardağı şeker kullanıyorum. 4 tane oda sıcaklığında yumurta kullanıyorum. Şimdi yumurtamı ve şekerimi köpürene kadar çırpacağım. Tamam, yeterli, pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. 1 su bardağı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı oda sıcaklığında süt ilave ediyorum. Sütünüzün ve yumurtanızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz yumurtamızı ve sütümüzü soğuk kullandığımızda kekimiz güzel kabarmıyor. Şimdi unumu almadan önce bir karıştıracağım. Yeterli. Burada 3 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Unumu eleyerek. Sizler de ununuzu eleyin. Çünkü neden derseniz unumuzun havasını aldığımızda kekimiz çok güzel kabarıyor. 2 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyorum ve eleyerek ilave ediyorum. Düşük ayarda alttan üste doğru çırpacağım. Un kullanmam gerektiği yerde tekrardan un kullanacağım, bilginize. Hemen biraz daha un kullanacağım çünkü az geldi. Şimdi yine alttan üste doğru çırpacağım. Tamam, yeterli, pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. 1-2 dakika kadar. Hemen böyle mikserime kaldırıyorum. Hemen bunu da belirteyim. 3 bardak unumun 2,5 su bardağını kullandım, bilginize. Şimdi elmamı ilave ediyorum.
Ve bu aşamada mikserle değil kaşığımızla karıştıracağız. İyice çırpalım ki top top kalmasın, elmamız tamamen kek hamurumuza dağılsın. Tamam, yeterli. Hemen böyle tepsimi getiriyorum. Tepsimin altına bir yemek kaşığı yağ ilave ettim ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Böyle tepsimizin kenarına da yağımızı ilave edelim. Şimdi tepsime kek hamurumu eşit olacak şekilde ilave ediyorum. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kekimi pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Kekimizi fırınımıza katıp pişirdiğimizde ilk 15 dakika fırınımızın kapağını açmıyoruz. Çünkü neden derseniz kekimizin kabarma esnasında fırınımızın kapağını açarsak kekimiz güzel kabarmaz ve basık ve hamursu bir kek elde ederiz, bilginize. Evet, kekim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Fırından kekimizi almadan önce piştiğini nasıl anlarız arkadaşlar? Böyle bir kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa bilin ki kekiniz pişmiştir. Fırından alabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi kek tamamen soğusun. Soğuduktan sonra dilimler haline getirip iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kekimiz tamamen soğudu. Şimdi dilimler haline getirelim. Hemen böyle bir dilim çıkarmak istiyorum. Hemen böyle bir dilim de ortasından çıkarmak istiyorum. Çünkü sizler de bilirsiniz ki kekin ve pastaların en güzel yeri orta kısmıdır. Böyle yakından göstereyim. Yani yerken kesinlikle kek değil de pasta yiyormuşsunuz gibi hissedeceğiniz bir kek tarifi oldu. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Bu tarifim karşınıza çıktığında kaydedin ve kaybetmeyin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz pasta lezzetinde bir kek tarifi. Daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi de siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Bütün tariflerimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hemen böyle elime alıp göstermek istiyorum. Yumuşaklığına bakar mısınız?
Yani içi ıslak ıslak, sünger gibi kabaran bir kek tarifi oldu. İnanın ki ben çok beğendim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çünkü beğenilmeyecek asla bir lezzet değil. Büyükten küçüğe herkesin lezzetine hayran kalarak tüketeceği kek tarifi oldu. Benden söylemesi. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına belirtirseniz elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Yine tariflerimi beğeniyorsanız, sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve böylelikle de kanalımın çok iyi yerlere gelmesine vesile olursunuz. Ve sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz, ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.